Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Goldman'dan dolara sat yönünde bir sinyal geldi. Goldman bir paylaşım yaptı dolarla alakalı. Doların çok değerlendiği, aşırı değerlendiği ile ilgili fikirlerini paylaştı. Dolar TL tarafından bahsetmiyorum. Elbette doların globaldeki durumundan bahsediyorum. Goldman'ın yaptığı bu öneride dolarda aşırı bir değerlenme durumu söz konusu. Gerçekten öyle mi? Verilere bir bakalım. Verileri bir inceleyelim. Tarihsel verilerde ekonomik daralmanın dönemleriyle kıyasladığımızda Amerikan dolarının %18 civarı değerli olduğunu görüyoruz verilere baktığımızda. Fed'in sözlü yönlendirmeleri ve faiz konusunda agresif olma çabası bu dönemde bu fiyatlamaya etkili oldu. Doların diğer para birimlerine karşı, emtiaya karşı daha güçlü olduğu bir dönem içerisindeyiz. Goldman da bununla alakalı bir açıktan sinyal verdi. Dolar aşırı değerli olduğu yönünde fikirlerini paylaştılar. Peki bizim iç piyasamızda baktığımızda dolar TL olarak da gerçekten çok aşırı değerli durumda mı? Gerçekten dolar sat denilebilecek bir seviye içerisinde mi? Onu da ayrıca biz inceleyelim. İç piyasamızdaki mevcut dinamiklerimize bakarak yorum yapmamız lazım. Esasen realist olmamız lazım. Elbette ben her zaman al, sat ya da tut şeklinde ifadeler kullanmam ama her zaman kendi üzerimden anlatırım. Yani ben bunu yaptım, ben bunu aldım, ben bunu değerlendirdim, ben bunu uzun vade elimde tutacağım, orta vadeli değerlendireceğim vesaire gibi. Mesela 400'den 500'den gram altın aldım ama 900 TL bana göre benim gözümde ucuz bir fiyat bölgesi. Bu alandan gram altın ben değerlendiririm ve orta vade zaman diliminde elimde tutarım şeklinde anlatıyorum ki hani buradaki benim fikrim, anlayışım karşı tarafa geçebilsin diye. Hani burada dost meclisinde, arkadaş sohbetinde anlatmaya gayret ediyorum. Sizlerin de önünüze ışık olmasını dileyerek. Bu yüzden de kendimi ailenizin ekonomisti olarak tanımlıyorum. Şimdi bakınız, bir önceki videoda cari açıklardan bahsettim. Aşırı para basma eğilimlerimizden bahsettim. Bankadan bugünlerde ATM'lerden çekilen paralarda da insanlar artık görüyor. Daha dumanı üstünde, matbaadan yeni çıkmış sıfır paralar kendini seri numaralarından da belli ediyor. Aşırı bir para basma eğilimi içerisindeyiz, dönemi içerisindeyiz. Burada Goldman'ın dolar aşırı değerlendi söylemi dolar TL tarafı için de geçerli mi? Ondan da bahsedeceğim ama dün akşam Fed Başkanı Powell'ın yaptığı 1-2 satır açıklama var. Kısaca ondan bahsedeceğim. Hemen akabinde dolar TL'nin güncel durumunda nasıl bir yön izleme gayreti devam ediyor? Altında, gümüşte ve kripto para piyasasında son durumlar nedir? Hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Fed Başkanı Powell enflasyonda düzelme görürsek eğer faizlerde pas geçme yapabiliriz dedi. Enflasyon düzelene kadar faiz artışlarına agresif şekilde devam edebiliriz dedi. Aynı cümleler içerisinde bir de önümüzdeki iki toplantıda Fed üyeleri 50 bas puan artırmak istiyor dedi. Bu üç cümleye ayrı ayrı baktığımızda aşçıya, bahçıvana, uşağa herkese ayrı ayrı mavi boncuk dağıttı. Bir elinde çiçek, bir elinde merdane ile konuyu kapattı. Peki biz burada ne anlamalıyız? Fed tarafında nasıl bir aksiyon alınabilir diye baktığımızda önümüzdeki süreç içerisinde 3-5 aylık zaman diliminde Fed faiz artırma rotalarına devam edecektir. Ama sonrasında Fed'in de önü tıkanacak. Çünkü önümüzdeki yıl Amerika'da resesyon ortamı bekleniyor. Bu ortamda faiz artışını bırakın, tekrar faiz indirme rotasına girmek zorunda kalacaklar. Yeniden bilançoyu artırmak zorunda kalacaklar. Nakit kraldır dönemi bu dönem içerisinde devam ediyor. Dolar etkisi nedeniyle özellikle gram altına son dönemde sürekli olarak vurgu yapıyorum. Evet, fiyatlamamış olabilir. Hala ucuz dönem içerisinde olduğu bir fiyat yapısı devam ediyor. Ama gram altın yerli yatırımcılar için en makul üründür. Neden? Çünkü bu ürün dolar TL tarafından bir fiyatlama etkisi görecek. Çünkü dolar TL'de yükselmesini beklediğimiz bir trend var. Bu trendin gerekçelerini de, temel mazeretlerini de altını doldurarak anlatıyorum. Birazdan grafik üzerinden de bahsedeceğim. Bunun dışında dolar TL etkisinin dışında da ons tarafından da bir etki yakalarsa gram altında ütopik fiyatlamalar oluşması çok çok muhtemel. Ve yerli yatırımcı için en güvenilir, riski en düşük olan ürün, hani en düşük riskle en fazla kazanma diyeyim ben buna, gram altın olduğunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Emtia bazında gram altından sonra elbette gram gümüş geliyor. O tarafta da fikrim aynı. Peki Goldman tarafından dolar sat yönlü yapılan açıklamalarda dolar TL tarafına etki edebilecek bir durum var mı derseniz, sadece Türkiye değil, gelişmekte olan ülke para birimleri, kırılgan olan ekonomiler dolar TL tarafında zayıf görünümünü sürdürmeye devam edecektir. Amerika'da olan birisi için dolar sat eğilimi içerisinde olabilir ama
dolar düşerken bile TL'nin ondan daha fazla düştüğü bir ortam yaşamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden bizim ekrana baktığımızda dolar TL'nin yükselen grafiği sürdürmeye devam etmesini beklerim. Bu son dönem içerisinde dolar TL'de bir yönden bahsettim. 14.86'nın kırılımı ile önce 15.65, akabinde de 17 TL seviyelerini sırasıyla test eden ve önümüzdeki 4-5 aylık zaman diliminde 20 TL üstüne çıkan bir dolar TL görüleceği yönünde fikrimden bahsettim. Bu stratejide bu ürünün bu şekilde hareket etmeye devam etmesini beklerim. Gönül ister ki dolar TL yükselmesin. Bu söylemimi de her zaman söylemeye devam ediyorum. Hani burada erken önlemler alınması lazım. Bu ürün bu trendleri kırmış, bu ürün yükselme trendine girmiş. Bu ürüne ya müdahale edilmesi lazım ya da yükselişinin izlenmesi lazım. İşte bu yüzdendir ki gram altın tarafında daha kendimce net konuşabiliyorum. Dolar TL'nin durdurulma ihtimali bana göre çok zayıf. Grafik üstünde gevşeyebileceği maksimum seviyelerden de bahsedeceğim. Dolar TL'nin bulunduğu alan içerisinde şu anda destek seviyesini artık 15-65 seviyesini bir bant alanı olarak görebiliriz. Bu bant alanı olarak söyleyebileceğim alan 15.54-15.65 bant alanı olur. Bu bölgenin altına inen bir dolar TL bu önümüzdeki trend içerisinde çok beklediğimi söyleyemem. Başlattığı trend yapısı onu yukarıya itmeye devam edecektir ve önünde bulunduğu alan içerisinde 17 TL'ye kadar bir direnç seviyesi olduğunu dolar TL'de düşünmüyorum. Bunun gram altın tarafına sirayetini elbette görüyoruz. Bakınız kısa bir süredir burada bir kırılımı bekleyen alandan bahsetmiştim. Bir hafta içerisinde burada bir kırılım gelmesini beklediğimi anlatıyorum. Son videoda da söyledim. Bu kırılım 2 gün içerisinde gelmiş oldu. Biraz daha yakından baktığımızda kırılım sonrası kırılan alanda retest dediğimiz hareket, yani kırılan bölgenin yeniden test edilmesi hareketi de gerçekleşmiş durumda. Burada bulunduğu alan içerisinde bu attığı iğne, retestte yaptığı iğne alanı gram altında artık destek seviyesi olarak kabul edilebilir alan haline geldi. O da 916 TL seviyesi gram altının şu anda bulunduğu alanda destek seviyesi konumuna, işlevine ulaştığını düşünüyorum. Bulunduğu trend yapısı içerisinde ufak tefek gevşemeler olsa dahi gram altının önümüzdeki ilk hedefinin bundan sonra 1000 TL olacağını düşünüyorum. Gümüşün toparlanması ise gram altından biraz daha hızlı oldu. Onun da burada son konuştuğumuz 10.62 seviyesi kırılımı itibariyle 11.5'lu seviyelere direkt hareket bekliyordum. Şu anda o yukarıya giden hareketini gümüşün TL tarafında da izliyoruz. Gümüşün TL tarafında da destek seviyesi artık burada 10.62 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada kırılımlar gerçekleşti. Gümüşün de altınla birlikte el ele verip burada 12'li seviyeleri gördü ama 14 TL seviyesine giden bir trendi onun da yaşamasını bekliyorum. Ons kapılarına baktığımızda ise gümüşün ons tarafı düşen kanal yapısı içerisinden çıktığını görüyoruz. Hani bu bölgede ufak tefek sarkmalar olsa dahi pozitif bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu trend yapısı içerisinden dışarıya çıkması. Elbette en büyük etken dolar TL fiyatlaması olmaya devam ediyor gram kapılarında. Altının ons tarafında da kanalın alt desteğinin test edildiğini gördük. Henüz bu kanalda yukarı yönlü bir kırılım gümüş tarafında olduğu gibi bir kırılım gelmedi. Onda da bir kırılım gelmesini, tekrar yukarıya giden bir hareketini başlatmasını beklerim. Zira ons tarafında bu kırılımın gelmesiyle altının gram tarafında seri bir yukarı atak izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ons altın bu bölgede bu hareketi gerçekleştirirse gümüşün gram tarafındaki gibi kırılım ons altın tarafında da gelirse, yani önümüzdeki dönem içerisinde kısa vadede bile altının gram tarafında 1000'li seviyelere giden hareketleri görebileceğimizi düşünüyorum. Yerli yatırımcı için en makul ürünler bunlar. Elbette enflasyon bazında birçok ürün çok daha fazla yükselişler kaydediyor. Elbette imkanı olanlar için bunu da daha önceden değerlendirdim, anlattım. Bakınız, imkanınız varsa ihtiyacınızdan fazla ürünler alın. Bu enflasyonlar gidecek. Çayıydı, şekeriydi, ne olursa olsun alma imkanınız varsa alın. Esnafsanız, tüccarsanız bir şekilde her türlü gıda ürününde kendi kendinize, kendi hane enflasyonunuzu koruma anlamında söylüyorum, daha fazla şey katacağını anlatıyorum ama birçok kişinin bu alternatifleri değerlendirme imkanı yok. En iyi alternatif gram altın, gram gümüş gibi ürünler oluyor. Yoksa gıda ürünlerinden değerlendirme imkanımız olsa tuvalet kağıdından sinek ilacına kadar dönem dönem, yani esprisini de yaparak fikrimi söylüyorum. Çayıydı, şekeriydi. Çaya bile geçen gün %40'ın üzerinde zam geldi. İnanılmaz bir rakamlardan bahsediyoruz. Keşke bunlara da yatırım yapma imkanımız olsa zaten bunlara yatırım yapıyor olurduk. Mevcut durumda
anda yerli yatırımcı için önümüzdeki dönemde gram altın, gram gümüş son dip alanlarını yaşadığı dönem içerisinden geçiyoruz. Hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Bu ürünlerin yukarıya hareketlerine devam etmesini bekliyorum. Kripto para piyasasında mevcutta bulunduğu alanda hala çıkamadı. Destek seviyesi bölgesinde hareket etmeye devam ediyor. Bu bölgede baz aldığım destek seviyesinde desteğe her gevşeme hareketi geldiğinde pozisyon değerlendirmesi kısa vadeli olarak şahsen yapıyorum. Hani bu dönem sıkıcı, çok yükselen bir piyasa görmedik kriptoda. Aksine herkesin para kaybettiği dönem içerisindeyiz. Ama kısa vadede küçük vurkaçlar deneyenler de muhakkak vardır destek seviyelerinde ya da direnç seviyelerinde. Bitcoin'de burada mevcutta bulunduğu alanda 28.200-28.700 band alanı bölgesi destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Bu bölgeye atılacak olan fitillerde kısa vadeli vurkaç için bile pozisyon değerlendirmesi yapıyorum. Hani bunun dışında piyasada ne yapabiliriz dediğinizde borsaların yaptıkları etkinlikler var. Halihazırda kısa vadeli pozisyonlar, değerlendirmeler yapıyorsanız mesela en son KuCoin'in şu anda başlattığı bir kampanya var. $250.000 değerinde bir dağıtım yapıyorlar. Bunun içinde borsaya yeni üye olanlar ve $100'lık alsat yapan kullanıcılar arasında bu ödülleri dağıtıyorlar. Bu tarz borsaların ben para yakma olarak adlandırıyorum. Etkinliklerini halihazırda alsat yapan kullanıcıların bir şekilde çok fazla bir şey yapmadan bile bu kampanyalara sadece katıl butonuna tıklayarak erişebiliyorlar. Kısa vade zaman dilimlerinde pozisyonlar alıyorsanız burada $100'lık bir alsat yapmış bir kişi olarak buradaki dağıtılan hediyeler içerisinde kendinize bir pay edinebiliyorsunuz. Elbette takip etmek de gerekli. Hani KuCoin'in blok ve ödül merkezi kısımlarından da yapılacak olan yeni kampanyaları takip etmenin küçük yatırımcı anlamında özellikle öğrenciler için ufak tefek gelir kapısı olabileceğini düşünüyorum. Video altına bu kampanyanın linkini bırakıyorum. Yeni kullanıcılar için referanslı linki de video altına bırakıyorum. Üye olup $100'lık işlem yaptığınızda buradaki kampanyaya dahil olabiliyorsunuz. Önümüzdeki kampanyaları takip etmek için de blok gibi, ödül merkezi gibi alanları takip ederek ufak tefek imkanları değerlendirebilirsiniz. Şimdi kısa vadeli trade anlamında Bitcoin'in bu bölgede destek alanlarında pozisyon alma eğilimlerinden bahsediyorum ama orta vade zaman diliminde bu üründe ne yapılabilirle alakalı hani bir yükseliş beklentimden bahsediyorum son dönem içerisinde. Bitcoin'in bu $33-34 bandını bir denemesi, bu bölgedeki hareketini görmemiz lazım. Çünkü destek seviyesinde epey sönük bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Yani ciddi bir mum, ciddi bir alıcı mumu, ciddi bir yeşil mum görmedik Bitcoin'de. Halihazırda elbette altcoin'lere de o buhran yapısı sirayet etmeye devam ediyor. Destek bölgesine atılabilecek yeni fitillerde bu bölgede kısa vadeli fırsatlar barındırabileceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Ama burada bariz bir şekilde düşüş trendinin sonlandığını konuşabilmemiz için, yani bir yükseliş trendinin başladığını konuşabilmemiz için artık $38.000 seviyesi üstüne atan bir Bitcoin'i görmemiz gerekli. Elbette şu anda riskli bir bölge içerisindeyiz. Hani riskli dememin nedeni ciddi bir alıcı mumu hala Bitcoin tarafında görebilmiş değiliz. Hani bir tepki mumu da olsa en azından bir canlanma mumu olması lazım. O mumun da en azından 33-34 bin seviyelerine kadar ulaşan bir mum olmasını beklerim. Bunun üzerinde tutunuyor mu, tutunmuyor mu? Akabinde değerlendirip bir yükseliş trendi varlığını tekrar konuşabiliriz ama burada en azından bu 33.500-34 bin seviyelerine uzanan bir hareketi Bitcoin tarafında görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi burada bulunduğu alanda destek seviyesine atılan fitillerde kısa vadeli stoplu olarak pozisyon değerlendirmeleri ben yapıyorum. Burada yeni bir gevşeme olursa yeniden bu bölgede kısa vadeli bir pozisyon değerlendirmesi yaparım. Kripto para piyasasında toparlanmalar, biraz daha yukarı yönlü hareketler gelmesi için beklemeye devam ediyoruz. Elbette globaldeki haber akışları hep aleyhte devam etti. Fed'in açıklamaları, Fed'in sözlü yönlendirmeleri, faiz konusundaki agresif bakışları kripto para piyasasını çok etkiledi. Son birkaç gündür, bir haftadır Luna, UST gibi olaylarla da kripto para piyasasının üzerine gelinmeye başlandı. Özellikle stablecoin tarafında güvensizlik ortamları oluştuğunu söyleyebiliriz. Tether'de bile bunu gördük ama Tether kurucuları hemen açıklama yaptı. Bir anlık bir düşüş geldi ama $7 milyar enjekte ederek biz hemen düşüşü telafi ettik. Biz buna müsaade etmeyiz. Her bir Tether'in karşılığında rezervimiz mevcut dediler. Stablecoin tutarken de sepet yapmak lazım. Tether gibi, USD coin gibi birden fazla alternatif yapmak lazım. Kripto para piyasası riskli dostlar. Her ne söylersek söyleyelim en ummadığınız bir yerde zarar etme ihtimaliniz var. O yüzden her zaman minimum riskle işlem yapmak lazım. Kaybetmeyi göze alacağınız miktarlarla işlem yapmanız lazım. Elbette kazanır
kazanırken çok tatlı ama kaybederken de insanları ciddi bunalıma, strese soktuğunu biliyoruz. Umuyoruz ki zararların toparlanacağı, kısa bir zaman dilimi de olsa zararların toparlanacağı bir dönem kripto para piyasasında beklemeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim.